Güneş-Jüpiter üçgeniyle yeni haftaya başlıyoruz sevgili dostlar. Herkesin hayatında bolluk, bereket, kazançlar, sağlık, şifa getirmesini diliyorum. Evet, bugün 21 Kasım, 27 Kasım haftasına başlıyoruz ve çok şanslı bir açıyla başlıyoruz. Bu bizim için hayatımızda genel olarak bizi koruyan, kollayan, hani Allah tarafından korunan insanlar vardır. Böyle ilahi koruma altında deriz. İşte öyle bir açıyla başlıyoruz. Bir de tabii ki su grubunda olduğu için akrepler, balıklar, yengeçler bundan daha da fazla nasibini alacaktır. Yine bu burçlarda sizin de gezegenleriniz varsa Jüpiter'iniz, Venüs'ünüz, yükseleniniz, belki ayınız mutlaka sizin de hayatınızda olumlu gelişmeleri getirecektir. Şu anda tam olarak derecesini söyleyeyim size. 28 derece balık ve akrep aksında gerçekleşiyor. Balık 12. evi yönetir biliyorsunuz. Güneş de akrepte olduğu için finansal konuları, bankaları, demek ki oradaki yapılanmaları, ilahi de bir güçtür aynı zamanda. Beklenmedik yardımlar getirir. Jüpiter Güneş şöyledir. Güneşi biz olarak düşünün. Jüpiter'i de karşımızda bizi koruyan, kollayan bir polis olarak düşünün. Mesela bir devlet görevlisi, devlet olarak düşünün ya da. Gökyüzünde de zaten öyledir. Jüpiter ve dünyanın duruş şekli. Jüpiter bir manyetik alanı var ki böyle bir süpürge gibi gök taşlarını, uçuşan ne varsa dünyaya çarpmasını engelleyen bir misyona sahiptir Jüpiter. Eğer Jüpiter mesela dünya yörüngesinde olmasa dünya şu ana kadar yaşamış olamazdık. Çünkü birçok göktaşı veya farklı gök olaylarıyla dünyada maalesef parçalanmış veya yok olmuş veya yanmış olurdu, bilemiyorum. Ama Jüpiter'in böyle bir misyonu var gökyüzünde. O yüzden biz de deriz ki bizim doğum haritalarımıza göre eğer bir kişinin Güneş-Jüpiter üçgeni varsa hayatında, işte onu Allah tarafından korunan bir kişi olarak görürüz. Demek ki bugün Allah hepimizi koruyor. Rabbim hepimizin besini, bereketini arttırsın diliyorum. Şöyle baktığımda mesela maddi yönden darlanmış, sıkışmış bir kişiyi düşünün. Bugün veya yarın, bu birkaç gün geçerli, beklemediği bir şekilde bir maddi desteğe kavuşabilir. Aynı zamanda ilahi bir açıdır. İbadetlerle de çok alakalıdır. Uzak yollarla da alakalıdır ama şu anki görünüme göre bir yardım geliyor bize sevgili dostlar. Onun yanı sıra mesela aile içinde bir takım sıkıntı var, yerleşim yeriyle ilgili diyelim ki. İşte orada çözülmeler getirebilir, genişleme getirir, ferahlama getirir. Mesela satılamayan, alınamayan veya aile içinde huzursuzluk var, anlaşmazlıklar var. İşte orayı gerçekten böyle çiçek gibi düzenler ve herkesin kalbine de bir iyilik verir bu arada. Ve asıl misyonu da şu. Şimdi Jüpiter biliyorsunuz seyahatler, kültürel konular, eğitim, akademik konular. Ondan sonra bu anlamda da birçok işimize görebilir. Mesela başlangıçlar yapmak için özellikle bu alanda gayet güzel bir açıdır. Şans getirir. Yeni iş anlaşmaları yapabiliriz. Uzak hedeflerimizle ilgili yenilikler yapabiliriz. Yeni planlamalar yapabiliriz. Günlük rutinlerimizin dışına çıkmamızı, biraz sınırları aşmak demek. Hani hedeflerinizi büyütün, ideallerinizi büyütün. Yapamam değil, yaparım diye yerine onu kodlayın. Gerçekten çok güzel gelişmeler olabilir. Jüpiter bu arada balıkta, kendi bulunduğu burçta. Tabii ki su grubu olduğu için biraz daha sular, göçmenler, dünyadaki savaşlar, göç olayları, ki göçleri çok hızlandıracak bir süreç olacak. Gelecek dönemdeki yeni ayı anlattım. İzlediyseniz eğer ya da izlemeyenler izlesin. Yine göçlerle de ilgili önemli gelişmeler olacak. Özellikle Avrupa'daki göç olaylarını. İş fırsatı getirebilir. Beklenmedik bir şekilde önümüze açacak konuşmalar, gelişmeler getirir. Sağlık alanında şu anda sağlıkla ilgili şifalı çalışmalar, şifalanmalar, yeni tedavi yöntemleri gibi durumlar olabilir. Vergiler, sigortalar, borçlar dediğimiz, emekliler, maaşlar, beklentilerimiz varsa bu yönde ülke için hani değerlendirdiğimde böyle güzel açıklamalar gelebilir. Memurların, çalışanların zamları mesela gelebilir veya yeni bazı paketler açıklanabilir. Bu yönde sevindiricidir. Özellikle bugün, yarın böyle önemli işleriniz varsa, çekindiğiniz, tedirgin olduğunuz, duanızı edin. Allah'ınıza yalvarın. Bu açı eğer denk geliyorsa arkadaşlar, 28 derece balık, akrep, yengeç burcunda yükseleni,
mesela MC noktası, Ayı, Venüs'ü olan arkadaşlara gerçekten büyük mucizeler getirebilir. Bir de şu önemli, onu da söyleyelim. Kendi doğum haritasında Güneş-Jüpiter üçgeni olan bir kişi çok çok daha güçlü etki alır. Tabii ki biraz da şimdi solar haritalara da bakmak gerekiyor böyle durumlarda. Ben genel konuşuyorum. Bireysel haritalarda biraz daha farklı noktalara bakmak gerekiyor. Faydayı nasıl alırız? Daha çok nasıl hayatımıza gelir diyerekten. Evet, şundan da bahsedelim. Ay Terazi burcunda haftaya başlıyoruz. İlişkilerimizi yöneteceğiz. İlişkilerle ilgili konular, oradaki denklemler diyelim. Mesela ilişkileri ilgilendiren bu ne olabilir? Mesela Ay Terazi'de Mars'a da güzel uyumlu açısı var. Akademik konular, eğitim, uzak seyahatlerimiz, uzak hedefler, uçuşlar, yurt dışı seyahatleriyle ilgili konular. Mesela burada iş anlaşmaları için de bence olumlu bir gün. Ticari anlaşmalar, uluslararası iş yapanlar için hukuki süreçler de bugün gündemde olabilir. Ertelenmiş davaların tekrar uzaması veya bazı sonuçlanmalar getirebilir. Mars orada retro çünkü. Hukuki süreçlerle ilgili de önemli gelişmeler. Mesela bir maddi kriz var. Bir karar çıkabilir. Bir ödenek de çıkabilir. Ödeme de alınabilir. Bu doğum haritalarına göre değişecektir. Ama bugün evet, bugün seyahatler, yolculuklar, özellikle ilişkilere dair konularda hukuki işlemler, büyük davalar, böyle dediğimiz konular gündemde olacaktır sevgili dostlar. Şimdi bugünün saatlerini hemen size veriyorum. Bakalım bugün nasıl bir günmüş. 11.52-12.42 günün güzel saati. Evet, güzel bir başlangıç yapabilirsiniz haftaya. Haftanın planlarını yapmak için yine gayet güzel bir saat. Venüs, Merkür artık Yay burcunda. Girişimler için, önemli bir konuyu başlatmak için, yazılı sözlü ifadeler için bu arada. Bir de kardeşler ve yakın çevrede olan problemler varsa mesela onları çözmek için de bu saati kullanabilirsiniz. İkinci saatim 17.44-18.54. Evet, bugün ilişkilerimizle ilgili düzeltmek istediğimiz bir konu varsa bu saati kullanabilirsiniz. Aile yapısı da olabilir bu. Sevdiğiniz insanlarla ilgili olabilir. Bir işe müracaat etmek için olabilir. Sosyal medyayla bir ilgili işiniz varsa yine buralarda kullanabilirsiniz. Bazı böyle elektrikli, elektronik cihazlar, işte başvurular olabilir, iş başvurusu olabilir. Onlarla ilgili yapılması gereken, işte acaba hangi saatte yapsam diye bekleyen, soran arkadaşlar için bence çok güzel bir saat bu. Son saatim bugün 03.02 arasında sevgili dostlar. Evet, özellikle gece çalışan veya önemli bir işi olan ya da belki bir niyeti olan, bir şeyler yazmak isteyen bir arkadaş bu saati kullanabilir. Ve şunu da söyleyelim, şimdi bu hafta yeni aya doğru gidiyoruz. Ayımızın fazı küçülüyor. 24'ünde Yay burcunun 1 derecesinde bir yeni ay yaşayacağız. Dolayısıyla yeni aya doğru giderken aslında bazı şeylerin tamamlanma evresi olabilir. Bunlar ilişkilerde olacaktır. Beklenen haberler gene sonuçlanmalara yakın günlerdeyiz. Dolayısıyla bugün sonuçlanmasını istediğiniz ya da beklediğiniz, mesela bu bir ilişki olabilir, belirsizdir mesela. Bence bir hamlede bulunabilirsiniz. Özellikle bu saatleri kullanırsanız. Bir belirsizlik varsa o belirsizliği ortadan kaldırmak için zaman kaybetmek istemiyor olabilirsiniz. Bu ilişki, özel hayat, her şey için olabilir. Sadece kendi hayatımızda kimin için daha çok varız ve var olmalıyız? Kendi ailemiz, annemiz, babamız, evlatlarımız olabilir. Onun dışında bizim hayatımıza dışarıdan müdahale eden, hareketlerimizi kısıtlayan veya hiç olmadık şeylerle böyle önümüzü kapatan kişilere bayi çekmek için güzel arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bütün hafta yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.